hayal edin. Bir zamanlar Nil'in zarif prensesi, ardından tüm dünyaca Asya Venüsü diye anılan İran'ın büyüleyici kraliçesi, güzelliğiyle dillere destan olan Mısır prensesi ve İran kraliçesi Fevziye Fuad'ın sırlarla dolu yaşam öyküsünü keşfetmeye hazır mısınız? Efsane haber başlıyor. 1921 yılının 5 Kasım sabahında Mısır'ın İskenderiye şehrindeki Kraliyet Sarayı Ras Eltin'de Mısır Kralı 1. Fuad'ın ikinci eşi Kraliçe Nazlı Sabri Hanım ikinci çocuğunu dünyaya getirir ve çok büyük bir sevinç yaşanır. Porselen gibi ışıl ışıl bir cildi ve mücevherler gibi parlayan mavi gözleriyle gelecekte zamansız bir güzelliği olduğu söylenecek bu bebeğin adını Fevziye koyarlar. Prenses Fevziye, anne tarafından Türk, Kafkas, Çerkez mirasına sahipken baba tarafından Arnavut kökenliydi. Çocukluğu Kahire ve İskenderiye'deki saraylarda geçen Fevziye, etrafında İngiliz mürebbiyeler ve Fransız ve İtalyan hizmetçilerle büyür. Bu yüzden İngilizce, İtalyanca, Fransızcayı mürebbiyesi ve hizmetkarları ile anlaşabilecek kadar öğrenir. Prenses bir dönem sarayda eğitim aldıktan sonra daha iyi bir eğitim alması için o dönem zengin ve aristokrat çocuklarının tercih ettiği İsviçre'ye gönderilir. İsviçre'de İngilizce, Fransızca ve İtalyancayı ilerletip akıcı bir şekilde konuşması uzun sürmez. İsviçre'de yaşadığı dönemde sıkıcı saray kurallarından uzak özgür bir yaşamı olan Fevziye bu dönemde kendini özgür ve mutlu hisseder. Ve tavırları da batılılaşmaya başlar. Fevziye çevresindeki arkadaşları gibi lüks moda evlerinden kıyafetler alıyor, o dönemin modasını yakından takip ediyor, şık kıyafetlere uygun mücevherler takıyordu. Fevziye'nin gelecekteki müstakbel eşi İran Prensi Rıza Pehlevi de İsviçre'de aynı dönemde eğitim görüyordur. Fevziye yakın gelecekte Prens Rıza Pehlevi'nin ilk eşi olacağından habersizdir. Prenses Fevziye'nin kaderini değiştiren olay, İran Şahı Rıza Pehlevi'nin ülkesi İran'ın çıkarları için Mısır'la akrabalık ilişkisi kurulması gerektiği fikridir. Prenses Fevziye 15 yaşına gelince İsviçre'deki eğitimi biter ve Mısır'a geri döner. İsviçre'deki o özgür yaşamın ardından kendini sıkıcı saray hayatının içinde bulur. Saray kuralları ve annesinin kontrolcü davranışlarından dolayı hareketleri kısıtlanır. Bu sırada babası kral 1. Fuat ölür ve yerine 16 yaşındaki ağabeyi 1. Faruk tahta geçer. Aradan 2 yıl geçer. İran Şahı Rıza Pehlevi, oğlu Prens Muhammed Rıza'ya Mısır prenseslerinden biriyle evlenmesinin fikrini açar. Fevziye ve kız kardeşleri Fethiye, Faize, Faika'nın fotoğraflarını göstererek bir seçim yapmasını ister. Prens, Hollywood yıldızlarını aratmayacak güzelliğe sahip Prenses Fevziye'nin fotoğrafını görür ve en çok onu beğenir. Fevziye ile evlenmeyi kabul eder. O sırada Muhammed Rıza'nın kalbinde başka biri, İranlı bir kız vardır. Fakat ülkesinin iyiliği için aşkını kalbine gömer. Prens Muhammed Rıza, Fevziye ile evlenmeyi kabul ettikten sonra İran Şahı Rıza Pehlevi, oğlu Prens'in Prenses Fevziye ile evliliği için Kral Faruk'a teklif gönderir. Kral Faruk, kız kardeşinin evlilik konusundaki fikrini alır ve son sözü ona bırakır. Fevziye bu evlilik teklifini sarayın sıkıcı ortamından kurtuluş olarak görür ve bu sürpriz evlilik teklifini kabul eder. Böylece Mısır prensesi Fevziye ile İran'ın veliaht prensi Muhammed Rıza'nın evlenmeleri için herhangi bir engel kalmaz. İran Şahı ve oğlu Muhammed Rıza kalabalık bir heyetle nişan merasimi için Mısır'a giderler. 1938 yılının Mayıs ayında Prenses Fevziye ve Prens Muhammed Rıza arasında görkemli bir nişan yapılır. Nişandan 10 ay sonra 15 Mart 1939 tarihinde de evlenirler. Evlendiklerinde Fevziye 18, Muhammed Rıza ise 20 yaşındadır. Fevziye ve Muhammed Rıza düğünden önce birbirlerini sadece bir kez görmelerine rağmen birbirlerini beğenirler. Abidin Sarayı'nda dillere destan bir düğün töreni düzenlenir.
Bu düğün şatafatı ile dünya basınında yer alır. Bu muhteşem düğünün şerefine günlerce kutlamalar yapılır. Mısır'daki muhteşem düğün töreninin ardından Prenses Fevziye yanında aile üyeleri ile birlikte İran'a doğru yola çıkar. Fevziye kişisel eşyaları ve hizmetçilerini de İran'a götürür. Tahran'daki Mermer Sarayı'nda da İran geleneklerine göre bir düğün töreni daha yapılır ve bu eğlenceler 7 gün, 7 gece devam eder. İran kanunlarına göre kraliçe İran vatandaşı olması gerektiği için ilerleyen günlerde Fevziye'ye İran vatandaşlığı verilir. Mutluluk için çıktığı yolda evliliği özgürlük olarak gören Fevziye, İran'a gelince büyük bir hayal kırıklığına uğrar. O dönemin en gelişmiş Orta Doğu ülkelerinden biri olan Mısır'dan sonra İran'da umduğunu bulamaz. İran hayallerini kurduğu İran değildir. Prenses Fevziye'ye İran ve İran sarayı oldukça sıkıcı ve köhne hissi uyandırır. Mısır'dan çok daha az gelişmiş bir ülkede yaşayacağını görünce kendini altın kafeste sürgünde hisseder. Memleketi Mısır'da Fransız mutfağına alışkın olduğu için İran mutfağı onun damak zevkine uymaz. İran'da her şey Prenses Fevziye'nin beklenti ve taleplerine aykırı görünür. Evlilikleri ilk başta Fevziye'ye göre özgürlük, eşi prense göre de aslında siyasi bir ittifaktı. Bu nedenle ikisi arasında duygusal bir bağ bulunmuyordu. Fevziye Farsça, prens ise Arapça bilmiyordu. Bu da aralarında anlaşmazlık nedeni oluyor, anlaşmak için aralarında Fransızca konuşuyorlardı. Kaba olduğunu düşündüğü kayınpederi Şah başta olmak üzere kayınvalidesi ve eşinin kız kardeşleri ona yakın davranmazlar ve sık sık tartışırlar. Kayınvalidesi oğlunun karısına çok ilgi göstermesini istemez. Bu olaylar sırasında eşinin onun yanında olmaması Fevziye'yi hayal kırıklığına uğratır. O artık eski hayat dolu mutlu Fevziye değildir. İran'ın iklimi de Fevziye'ye uygun değildir. Fevziye kendisini iyice yalnız hissetmeye başlar ve İran'daki yaşantısı adeta bir kabus halini alır. Tüm bu faktörler birikerek Fevziye'nin depresyona girmesine neden olur. Zaman zaman psikiyatristlere görünse de aldığı tedavilere rağmen girdiği depresyondan bir türlü çıkamaz. Fevziye'nin sağlığı giderek daha da kötüleşir ve huzursuzluğu evliliğine de yansır. Yeni evli olmalarına rağmen evlilikleri sarsılmaya başlar. Evliliklerinin 2. yılında bir kız çocukları olur. Prens kızına kralın gururu anlamına gelen Şahnaz adını verir. Bu çocuk da sarsılan evliliklerini kurtarmaya yetmez. Hanedanlığın devamı için erkek çocuk bekleyen herkes hayal kırıklığına uğrar. Şah, gelininin bir kız çocuğu dünyaya getirmesine çok üzülür ve haftalar önceden planlanan kutlamalar ve ziyafeti iptal eder. Prens Muhammed Rıza, Fevziye'yi hiçbir zaman tam olarak anlayamaz. Kendisi de çok genç ve tecrübesizdir. Fevziye ve prensin bir çocukları olmasına rağmen mutluluk onlardan kaçıyordu. Fevziye ise o kadar depresifti ki, etkinlikler için saraydan ayrılmayı reddediyor ve artık gülümsemiyordu. Prenses Fevziye, saray hanedanları ile de ciddi sorunlar ve gerilim yaşar. Bir rivayete göre kayınvalidesi ve eşinin kız kardeşleri Fevziye'nin güzelliğinden dolayı kıskançlık krizine girerler. Bir gün bir tartışma sırasında eşinin kardeşlerinden biri Fevziye'nin başında bir vazo kırar. Kanlar içinde yere yığılan Fevziye hastaneye kaldırılır. Fevziye'yi anlayıp onunla dertleşen tek kişi ise eşinin ikiz kardeşi Prenses Eşref'tir. Şah Rıza Pehlevi, İngilizler tarafından tahttan 1941 yılında indirilir ve sürgüne gönderilir. Yerine oğlu Prens Muhammed Rıza tahta geçer. Kraliçe olduktan sonra düşünülenin aksine Fevziye'yi zor günler beklemektedir. Erkek çocuk dünyaya getiremediği için kendini mahcup hisseder. Şah Muhammed Gülistan Sarayı'nda başka kadınlarla Fevziye'yi aldatmaktadır. Bu arada Fevziye hastalanır ve sıtma teşhisi konur.
İyileştiğinde dünyaca ünlü İngiliz fotoğrafçı Cecil Beaton tarafından fotoğrafları çekilir. Life dergisinin 1942 tarihli sayısının kapağında yer alır. Fevziye'nin olağanüstü güzelliği dünyanın her yerinden duyulur. Dünya kamuoyu Fevziye'den Asya Venüsü diye bahseder. Birçok ülkenin ünlü devlet adamı Fevziye'nin güzelliğine övgüler yağdırır. İran'da çekilen fotoğraflarından mutsuz olduğu iyice anlaşılan Fevziye, daha fazla bu evliliğini sürdürmek istemez. Şah'a tedavi olmak için Mısır'a gitmek istediğini söyler. Şah ise bu gidişin dönüşü olmayacağını anlar. Fakat iki ülke arasında bir krize sebep olmak istemediği için karşı çıkmaz. Şah 1945 yılının Mayıs ayında Fevziye ve kızı Şahnaz'ı Mısır'a götürmesi için özel bir uçak ayarlar. Karı koca uçağın önünde vedalaşırlar ve onları uçağa bindirdikten sonra uçağın kapısı kapanır. Fakat bir müddet sonra kapı tekrar açılır. Şah'ın protokol nazırı Fevziye'ye Şah'ın kızı Şahnaz'ı son bir kez tekrar görmek istediğini söyleyince Fevziye karşı çıkmaz. Fakat onlar uçaktan inince uçak hareketlenir ve pistte ilerlemeye başlar. Fevziye Şah'ın kızını elinden aldığını anlar. Fakat artık çok geçtir. Uçak havalanır, Fevziye perişan haldedir. Uçak Mısır'a doğru yol alır. Fevziye ağlayarak sinir krizleri geçirir. Uçak Kahire'ye iniş yaptığında baygın haldedir. Şah çok kırgın ve üzgün olduğu için Fevziye'nin hiçbir eşyasını Mısır'a göndermez. Fevziye Mısır'a döndükten sonra bir daha asla arkasına bakmaz ve kısa süre içinde Şah'tan boşanır. Bu boşanma başlarda İran tarafından kabul edilmez. Kraliçelerin Şah'tan boşanması geleneklere aykırı olduğu için Şah onu geri kazanmak, boşanmaktan vazgeçirmek için çok uğraşır. Fakat Fevziye'yi kararından vazgeçiremez. Mısır kralı Faruk da kardeşine destek verir. Boşanmaları ancak 17 Kasım 1948 tarihinde resmiyet kazanır. İran tarafından boşanma sebebi olarak İran ikliminin kraliçenin sağlığı üzerinde kötü etki yaratması olarak gösterilir. Bir rivayete göre Şah kızları Şahnaz'ın velayetini kendisine verirse ancak o zaman boşanmayı kabul edeceğini söyler. Fevziye özgürlüğü için kızını feda eder ve bu teklifi kabul eder. Çocuğundan vazgeçmesi ileride kızı ile normal anne kız ilişkisi kurmasını da engeller. Boşanmaları Mısır'la İran arasında krize neden olsa da Fevziye için mutluluğun kapıları tekrar açılır. Fevziye boşandığında 28 yaşında ve gençliğinin baharındaydı. Fevziye yeniden Mısır prensesi unvanını alır ve resmi olarak boşandıktan 5 ay sonra Çerkez asıllı diplomat ve 1. Faruk'un yaveri Albay İsmail Şirin'le evlenir. İsmail Şirin, Cambridge Trinity College mezunuydu. Kısa süre Mısır'da Savaş ve Donanma Bakanı olarak görev yapmıştı. Çifte, Kral 1. Faruk'un himayesinde sade ve sıcak bir düğün töreni düzenlenir. Bu evlilik, Fevziye'nin önceki siyasi evliliğinden farklıydı. Bu, tamamıyla bir aşk evliliğiydi. Fevziye artık aradığı mutluluğu ikinci evliliğinde bulur. Kısa süre içerisinde kendini toparlar. Fevziye'nin Nadia ve Hüseyin adında 2 çocuğu daha olur. 1952 yılında ağabeyi kral 1. Faruk bir askeri darbeyle devrilir ve sürgüne gönderilir. 1953 yılında Mısır'da Cumhuriyet ilan edilir. Kraliyet soyundan hemen herkes Mısır'ı terk eder ancak Fevziye çok sevdiği ülkesi Mısır'ı ölene kadar terk etmez. Darbeyle birlikte prenses unvanı da elinden alınan Fevziye, ölene kadar hayatını İskenderiye'de gözlerden uzak villasında geçirir. Mısır'da hiçbir şekilde basının karşısına geçmez ve gelen röportaj tekliflerini reddeder. Prenseslikten çok daha düşük bir gelirle yaşamaya geçiş zorlu bir süreçtir. Ama o her şeyi büyük bir azim ve olgunlukla karşılar. Fevziye
eşinin 1994 yılındaki ölümüne kadar mutlu bir hayat yaşamıştır. Ara ara yazları İsviçre'de yaşayan İran Şahı'ndan olma kızı Şehnaz'ı ziyaret eder. Fakat kızı annesinin onu İran'da bıraktığı için kırgındır. Bu nedenle hiçbir zaman yakın anne-kız ilişkisi yaşayamazlar. 2009 yılında ikinci kızı Nadia 59 yaşında hayatını kaybeder. İlk eşinden olan kızı Şahnaz ile ikinci eşinden olan oğlu Hüseyin ise hala hayattadırlar. 2013 yılında Mısır'daki iç karışıklık devam ederken Fevziye 2 Temmuz 2013 Salı günü 91 yaşında sessiz sedasız hayata gözlerini yumar. Ölümünden bir gün sonra Mısır'da darbe olur ve bu yüzden prensesin ölümü Mısır basınında ilgi görmez. Fırtınalı başlayan hayatı öyle sessiz sedasız bir final yapar ki cenaze törenine birkaç hanedanlık üyesi ve Mısır halkından birkaç kişi dışında katılan olmaz. Fevziye'nin cenazesi mutluluğu bulduğu, çok sevdiği ikinci eşi İsmail Şirin'in yanına defnedilir. Fevziye Fuad'ın hayat hikayesi, tarihin en dikkat çekici ve dramatik yaşam öykülerinden biridir. Bir keresinde şöyle demiştir: "Hayatımda 2 kez tacı kaybettim. Bir zamanlar İran'ın kraliçesiydim. Bir zamanlar buranın prensesiydim. Artık hepsi gitti ama hiçbir önemi yok." Zarafeti ve trajik hayatıyla hatırlanan Fevziye, hem İran hem de Mısır tarihine iz bırakmış önemli bir kişiliktir. Bu video ile güzeller güzeli Prenses Fevziye Fuad'ın unutulmaz hayatına kısa bir yolculuk yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.